Merhaba arkadaşlar, Rentable kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün Korku Oyunu serisinin 31. bölümündeyiz. 31. bölümde anahtarlı kapı yapmak konusuna detaylı bir şekilde değineceğiz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben kapı açma ve kapama olmak üzere iki tane ses import ettim motora. Siz ses import edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı bir durum. İsterseniz bu olayı sessiz de yapabilirsiniz. Ancak ben bütün ayrıntılarına kadar göstermek istiyorum bir kapı yapımında. Şimdi ilk olarak anahtarlı bir kapı yapmak istiyorsak hemen bir Blueprint class'tan zaten evet, şunu da söylemek istiyorum. Eğer starter content'iniz yoksa arkadaşlar starter content'i indirmelisiniz. Şimdi nasıl indireceksiniz? Hemen onu size göstereyim. Heh. Add new diyerek buradan arkadaşlar add feature content'ten content pack'ten arkadaşlar starter content'e add to project yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra starter content sizin content kısmınıza gelmiştir. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şuydu arkadaşlar. Bunu da göstereyim de. Ben bu SM alttan tire doğru istiyorum. Bu starter content'te zaten default olarak bulunan bir obje. Şimdi bizim kapı görselimiz de var. Kapı modelimiz de var. Zaten motorla. Herhangi bir kapı da olabilir. Bu çok fark etmez. Sadece bu kapının nasıl yapıldığını mantıklı bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Blueprint class önceden oluşturmuş muyduk? Hayır tabii ki. Hemen bir blueprint class oluşturalım. Oluşturduğumuz class'ın ismi de hemen doğru olsun diye çok uğraşmayalım. Doğru oluşturduk. Add component kısmından bir adet collision, box collision ve bir adet de static mesh'ten hemen static mesh'in içerisine de doğru diyelim. Kapımız da geldi. Şimdi kapımız direkt sıfır noktasına geldi. Box collision'ı tam olarak ayarlayalım. Her iki yönden de açacağımız için box collision zaten tam ortada. Şöyle yapalım. Şuradan büyütelim. Kenarlarından da. Bunu da birazcık ortaya getirmem lazım. Her iki taraftan da eşit uzaklık olacak şekilde karakteri de absürt bir noktaya kaçmasın. Şu kadar yeterli olacaktır büyük ihtimalle. Tamamdır. Bu yeterli bir boyut. Compile edelim. Ondan sonra hemen girelim bir de anahtar oluşturalım arkadaşlar. Aktör yine. K diyelim buna. Hiç KBP falan demeyeceğim. Aynı şeyi bununla da yapacağız. Box collision olacak. İçerisine girdiğimi kontrol etmem lazım. Static mesh'te de herhangi bir objem olabilir. Buraya box desem ya da direkt küp de diyebilirim. Evet. Küpü de direkt 0.1 yapacağım buradan. Küçük olsun. Böyle de çok küçük oldu. Yeterlidir. Şimdi anahtarımızı oluşturduğumuza göre bir dizin oluşturmamız lazım. Peki dizini nerede oluşturmamız lazım? Ya da dizini neden oluşturuyoruz? Dizini neden oluşturduğum arkadaşlar ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Yani ilerleyen zamanlar dedim bu videodaki ilerleyen zamanlar. Şimdi third person karakterimizin içerisine girelim. Bizim daima oyunda olduğumuzda yönettiğimiz karakter third person karakter. Bizim yönettiğimiz karakter budur. Şimdi variable kısmından arkadaşlar ben hemen bir case demek istiyorum. Anahtarlar. Buradan integer değişkeni yaptım. Ve integer değişkenine dedim ki sen dizin ol hocam dedim. Yani array ol dedim. Şimdi array ol dedim. Peki array nedir? Hemen bir compile edelim. Bakın array dedikten sonra default value dediğimde yani zaten harici olan değerlerde hiçbir değer yok. İstediğim kadar değer üretebilirim. Ya tabii ki bir sınırı var ama o sınırı bilmiyorum. Yani en azından 1000 tane değer array'in içerisine atabilirsiniz büyük ihtimalle. 0, 1, 2, 3, 4, 5 aldım. Mesela şöyle. Array'de 0. İndeksteki variable değeri nedir? 0. Değiştiriyorum artık 5. Peki array'de 6. indeksteki variable değeri nedir? 7 olsun. Bunun gibi ben içerisine istediğim herhangi bir değeri verebilirim. Peki şifreli kapı oluşturma mantığı nasıl olacak o zaman? Hemen bir beyin fırtınası yapalım. Branch operatörünü kullanarak diyeceğim ki benim kapıdan istediğim anahtarın indeksi eşittir kapının indeksi ise bu kapı açılsın. Şimdi hep beraber bunu yapacağız. Bu konuda array'i tercih ettim. Bir tane kapı yapacağız.
daha herhangi bir kapı yapmamıza gerek kalmayacak. Yani kapının hızıyla oynayabileceğiz. Lineer mi açılsın, smooth mu açılsın, bununla oynayabileceğiz vesaire vesaire. Şimdi compile demeden önce bunların hepsini bir çöpe atmamız lazım. Default olarak boş olması lazım. Ya da default olarak boş olmasın, içerisinde bir tane element olsun, o da 0 olsun. Sebebini de anlatacağım. Eğer bazı kapılarda anahtar istemezsek de direkt 0 indeksini kullanarak içerisine girebiliriz. Çok daha basit olsun. Anahtar almamıza gerek kalmaz. Şimdi ben bir array oluşturdum ve compile ettim. Ondan sonra benim yapmam gereken şey nedir? Hemen buradan k'me geliyorum. Diyorum ki hocam, box collision'la eğer overlap olursan, aslında işimi birazcık uzattığımı düşünüyorum. Çünkü box'a basıp direkt, pardon, buradan da çağırabiliyoruz. O yüzden buradan çağıracağım. Hı. Şimdi on component begin overlap. Ben overlap olduğumda, yani cast third person karakter. Benim third person karakterim overlap olduğunda benim inputlarım enable olsun. Normalde şöyle bir mevzu var. Blueprint class'ların içerisinde. Yani aktörlerin içerisinde. Hemen göstereyim. Blueprint class. Herhangi bir class'ta bakın böyle seçiyorsunuz. Mesela K'ye gelelim. K self'e bastım. Aşağılara doğru baktım. Input kısmında auto receive input disabled diyor burada arkadaşlar. Disabled dersen herhangi girmiş olduğum bir input, eğer bu Blueprint class dünyanda bile olsa, yani klavyeden girdiğin input herhangi bir işe yaramaz. Şimdi bunu size kanıtlayacağım. 7 inputuna bastığımda print çıksın. Direkt hello yazsın. Bir de yazıyormuş falan. Bozuluruz bayağı. Şimdi K. Bunu ben dünya üzerinde bıraktığımda artık bunun yapmış olduğum yazılımsal her şey çalışması gerekiyor. Bakın. Geldim. Play tuşuna bastım. 7'ye basıyorum. Bakın hiçbir şey olmuyor. Ama eğer ben buradaki input'u player 0 yaparsam, bakın şimdi ne olacak? Benim bastığım 7 çalışacak. Şimdi benim aslında buradaki mevzum şu. Benim bununla oynamama gerek yok. Input'ları enable veya disable etmem yeterli olacaktır. Şimdi ben buranın içerisine girdiğimde benim input'larım enable olsun. Hemen enable dedikten sonra zaten input'um geliyor. Player controller bu olacak. Target'ı eğer kendi karakterimizi verirsek, karakterimiz çıktıktan sonra direkt kilitlenir. O yüzden vermememiz gerekiyor. Get player controller diyelim buna. Buna da zaten cast third person karakter yapmamız gerek yok. Herhangi bir şeyin çıkması bizim için geçerli olur. Buna da disable diyeceğiz. Disable input diyeceğiz. Birden fazla ne bileyim, örnek veriyorum. Meşale aldım. Pil aldım diyelim. Anahtar aldım. Birkaç tane blueprint klası alıyorum diye düşünürsek bu metodu yapmamız gerekecektir arkadaşlar. Çünkü hepsini enable input yaparsak belli bir noktadan sonra bilgisayar kafayı yiyor. Yani bilgisayar kafayı yemiyor da yazılımsal bir hata oluşuyor. O zaman da işte saçma problemlere sebebiyet verebiliyoruz. Hiçbirine yer vermeyelim. Direkt güzel bir şekilde yapalım. Get player controller'ı verdim. Artık çıktıktan sonra box collision'dan direkt bizim inputlarımız disable oluyor. Yani inputlarımız direkt olmuyor. Şimdi bunu yaptık, eyvallah. Peki ben bu anahtarı aldığımda bir array'e bir anahtar, bir variable, bir değişken eklemek istiyorum değil mi? Variable noktasına bastım. Buna dedim ki k k k value diyelim. Anahtar diyelim. Bunu da instance editable yaparsam dışarıdan herhangi istediğim bir anahtarı değiştirebilirim. Tamamdır. Daha mantıklı oldu. Buradan da şunu yaparsak daha iyi olabilir. Bir de boolean oluşturalım. Overlap. Girdim mi hocam? Bunu instance editable yapmamıza gerek yok. Sadece girdim mi true, çıktım mı false yapacağım.
İşte şimdi inputlarla oynayabilirim. Ben E'ye bastığımda EK neredesin hocam? Hı, tamam. E'ye bastığımda eğer overlap ise yanlış oldu. Get yapmamız gerekiyor. B'ye basarak branch'ı çağırıyorum. Overlap ise ne olsun? Benim biliyorsunuz key value'yu instance at disable yaptım. Bunu da dışarıdan yönetebilirim. Yani key value'yu dışarıdaki herhangi bir key'e seçip istediğim değeri verebilirim. Bakın herhangi bir key seçtim. 5 değerini verdiysem şuradaki value 5 olacaktır. Demek istediğim bu. Aşama aşama anlatıyorum. Bir karışıklık olmasın. Şimdi benim bu key value'yu bir şekilde case to third person karakter yani third person karakterin içerisindeki key'in içerisine bir değer atmam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Buradan direkt bunu çekeceğim tabii ki. Get player. Pardon. Get player. Karakter diyeceğim. Güzel bir şekilde nesnesini verdim. Ondan sonra içerisindeki array diyorum pardon. Ne demiştik? Key. Heh. Anahtarların içerisine add diyerek bir şey ekleyeceğim. Unique de olabilir. Unique olmayabilir. Ama ya şimdi nasıl oldu? Yaşamak ve yaşamamak gibi saçma bir şey oldu da. Unique ne demektir? Hemen şöyle bakalım. Eğer key value örnek veriyorum. Bu key value 0 olsun. Bir daha 0 eklemez. 1 olursa ekler. Birazcık daha mantıklı anlatmaya çalışayım size. Third person karaktere tekrardan geliyorum. Tekrardan birkaç tane değişkenim var. 1, 2, 3, 4 olduğunu düşünelim. Şimdi yerden aldığım anahtarın indeksi eğer 4 ise buraya dördüncü bir değişken yani dördüncü bir değişken oluşturmaz. Çünkü zaten 4 o. Unique yani benzersiz bir değişken, benzersiz bir element almaya çalışıyor. Unique'in anlamı bu ama çok da gerek yok açıkçası. Çünkü hani bir evin içerisinde kaç bin tane kapı olabilir? Herhangi bir etki olacağını düşünmüyorum. Bunu direkt add derseniz herhangi bir sorun olmaz. Ben add dedim. Add unique de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama sadece küçük bir tavsiye. Çok fazla kapınız varsa ve çok fazla şifreniz varsa add unique diyebilirsiniz. Şimdi biz anahtara şuradan editlediğimiz örnek veriyorum 5 demiştim. 5 deyince bu array'e ben bu 5'i ekledim. Ekledikten sonra da remove diyebilirim. Ay pardon. Destroy aktör. Hı. Ondan sonra ben buranın hepsini yok edebilirim. Çünkü array'e istemiş olduğum bir değişkeni ekledim. Şimdi bir de kapıya bakalım buradan. Kapıda da diyeceğim ki kapının istemiş olduğu bir değişken. Key channel yazacağım. Key channel. Bunu da integer olarak getireceğim. Instance editable yapacağım. Buraya da bir overlap diyeceğim. Başka da ilerleyen zamanlarda yaparız. Şimdi buradaki metotlar da aynı. Geldim box collision'a girdim. Begin overlap'la end overlap'ı çağıracağım. Giren kişi third person karakter hocam. Bunu yazdım. Compile ettim. Buradan enable input'lara getirdim. Get player controller'ı çağırdım. Bunu aldım, kopyaladım, buraya yapıştırdım. Tamamdır. Ondan sonra overlap'lara geldim. Mantıklı bir şekilde yaptım. Buraya tekrardan anlatmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten yaptık. Geçenkinde yani K'de anlattım bunu. Bunu yine kullanacağız. EK. EK diyelim. Neredesin ya? Bunu bulmakta hep zorluk yaşıyorum. Heh, burada.
Bir tane branch atalım. Overlap eğer true ise işlemlerimizin hepsini yapalım. Şimdi burada overlap olduğunda ayrıca da benim key channel'ım, yani istemiş olduğum anahtar indeksi eğer doğruysa bu işlem doğrudur. Başlayabilirsin diyeceğim. Şimdi hemen bir karakterimi tekrardan casting etmem gerekecek. Get player karakter. Bu yapmış olduğumuz kapının aslında iyi özellikleri de var. Onları da göstereceğim. Modüler olması ve istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Tekrardan kapı yapmamıza gerek olmayacak. Buradan diyelim. Case diyelim. Şimdi eyvallah sen key dedin de hocam. Burada bir tane oluşturduk. Bunları da sıfırlayalım arkadaşlar. Burada örnek vermek için şey yaptım. Bu case array olarak oluşturduğumuz case'i sıfırlayalım. Third person karakterimizin içerisinde, ana karakterimizin içerisindeki olan case değişkeninden bahsediyorum. Array. Bunu direkt sıfır yaptım. Bir tane element ekledim içerisine. Sadece bu kadar işlem. Compile. Doğru geldim. Compile'e bastım. Heh. Buradan da for each loop'tan içerisindeki bütün elementleri ve içerisindeki bütün elementlerin içerisindeki değerleri de döndüreceğim. Ve elementlerin indeksi de array'in içindeki indekse karşılık gelen elementlerin içerisindeki sayının benim key channel'ın sayısına eşitse eğer işlemi başlatsın. Umarım doğrudur. Doğru bir cümle kurmuşumdur çünkü kafam karıştı burada da. Buradan hemen echo al diyorum. Equal integer. Key channel'ıma buraya veriyorum. Branch'ime de veriyorum. Zaten bu döndürme işlemi direkt hızlı bir şekilde olacağı için bir problem olmaz. Compile'de bir kere çalışıyor. Sorunsuz bir şekilde çalışır. Şimdi timeline. Add timeline. Doğru. Buraya başlıyoruz tekrardan. Fonksiyon oluşturuyorum 2 tane. Buna smooth diyeceğim. Time 0. Değer 0. Time 1. Bu da 1. Daha iyi görebilmek için şöyle yapayım. Hala uzunluğumuz 1. Bunu da hallettik. Buna ne dedik? Smooth dedik. Smooth'a getirelim. Break diyelim. Birazcık daha yumuşak olsun. Bir tane daha fonksiyon oluşturalım. Buna linear diyelim. Aynı şeyi bunda da yapacağım. 0'a 0. Tamam. Compile. Play from start. Hatta ilk önce flip flop. Flip flop'un önüne play sound 3D. At location da olabilir. Çok fark etmez. Reverse. Tamam. Buraya open. Buraya close. Tamam. Şimdi kapımızın hangi rotasyonu? Z. Z'de eksi 90 yapmasını istiyorum. Tamam. Z'de eksi 90. Aynen. Compile. Event grab'a giriyorum. Kapımı alıyorum static mesh'ini. Set relative rotation'ımı alıyorum. Buradan bir de select float diyelim. Linear mi smooth mu onu da belirleriz. Modüler işlemler yapmak daima iyidir arkadaşlar. Oyundaki çeşitliliği
emeksiz bir şekilde sağlar. Şimdi default'ta bu false olarak geleceği için lineerden başlayacak sanırım. Evet. Neyse o zaten anlaşılır. Bundan da lerp nodunu kullanarak rotator bizim A'daki bu 0,0-90. Ya buna bir değer vermenize gerek yok. Direkt bu yeterli olacaktır. En kısa yoldan aç dersek olur. Böyle dedik. Ve Duance kullanacağım arkadaşlar. Şuraya da O'ya basarak Duance getiriyorum. Ve Duance'ın çalışması için buradaki event'in bitmiş olması gerekiyor. Şimdi yapmış olduğumuz işlemlerin doğru olması gerekiyor. Compile ettim ve bunları da size göstereceğim. Şunu da göstermek istiyorum. Buradan bizim kapının açma ve kapanma hızını da belirleyebilirim. Bunu da yapacağım. Event begin play o yüzden kalmak zorundasın hocam. Bekle sen böyle. Buradan normalde size bu components kısmında açık olmayabilir. Şuradaki küçük oka basıyoruz. Doğru alıyoruz. Get door diyoruz. Rate dedikten sonra set play rate'den hop buradan bir primitive variable oluşturuyoruz. Diyoruz ki play rate. Bunu da instance editable yapıyoruz. Şuradaki yüze basıyoruz veya burada instance editable'ı tıklıyoruz. Tamamdır. Şimdi işleyişi tekrardan anlatmalı mıyım bilmiyorum ama anlatma hissiyatı oluştu. İlk olarak ben box collision'ın içerisine benim karakterim girerse inputlarım enable olsun. Yani çalışabilir bir input olsun. Overlap da true olsun. Yani zaten box collision içerisine girdik mi overlap işlemimiz true olur. Eğer ben çıkarsam enable input olsun ve basmış olduğum input bir işe yaramasın. Okay. Overlap da disable olsun. Yani pardon false olsun. Ben E'ye bastığımda branch eğer overlap olursa, true olursa cast the third person karakterin içerisindeki değerden array türünde olan k adlı array türünde olan değişkenim for each loop yardımıyla içerisinde bulunmuş olan bütün değerleri döndürsün. Bu değerler döndükçe içerisindeki elementler şuradan sıralansın ve benim istediğim şuradaki key-channel'ın içerisindeki index değişken eğer vermiş olduğum değişken bu array elementleri içerisinde varsa branch true olarak dönsün. Ve Duance eğer geçmesine izin veriyorsa geçsin. Flip-flop'tan ilk olarak A parametresi yani A kanalı çalışacaktır. Play sound'dan open door çalışır. Play from start'tan update eder ve benim istemiş olduğum rotasyona doğru bu kapı dönecektir. Şimdi hemen bakalım. Bunu şey yapmayacağım. Bu kapı kirişlerine götürmeyeceğim. Siz sonradan götürürsünüz. Videonun da süresi birazcık uzadığını hissediyorum. Birazcık da açık bir alanda denemek istiyorum bunları. Şimdi birinci kapımız, ikinci kapımız, üçüncü kapımız. Birinci anahtarımız, ikinci anahtarımız, üçüncü anahtarımız. Hatta bir tane daha kapı. Şimdi bu kapının anahtarı ne olsun? Eğer key channel sıfırsa anahtar almadan bunu açabilirim. İlk olarak bunu kanıtlamak istiyorum. Play rate 1 demek istiyorum. Smooth mu lineer mi? Tikli olsun istiyorum. Geldim oyuna başladım. 2'ye de tıkladım. Hop buna bastığımda kapı açıldı. Şimdi 0 olduğu için herhangi bir anahtara gerek duymadı. Ama eğer ben bunu alır key channel'ını 1 yaparsam ve bu key value 0 olursa bakalım açacak mı? Bir yanlışlık var mı? Onu kontrol edeceğim şimdi. 2'ye basalım. Almış olduğum size göstermem gerekiyor gördüğünüz gibi. E'ye bastığımda herhangi bir tepkime görmüyorum. Şimdi buradaki value 1. Buradaki value da 1 iken ben eğer bu anahtarı alırsam gördüğünüz gibi aldım. E'ye bastım. Kapımı güzel bir şekilde açtım. Ve bunu yaparken şey de yapmadım. Hani 500 tane blueprint class da yapmadım. Tek bir class içerisinde binlerce kez aynı event'i yapabilirim. Ne bileyim mesela bunun
şöyle olmasını istiyorum. 0.7 olsun istiyorum. Birazcık daha yavaş açılsın. Benim key volume 56 olsun. Yanlışlıkla bastım ama 56 olsun. Hiç fark etmiyor. Burada kapıma da basıyorum. Key channel'ıma da diyorum ki 56. Şimdi play'e bastığımda tekrardan 2'ye basacağım. E'ye bastım. Yavaş bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunlara da mesela ne diyeyim? Buradaki key volume anahtarım 100 olsun. Bu da 100 olsun. Bu da 100 olsun. Bu smooth olsun. Buradaki hızlı açılsın. Buradaki çok yavaş açılsın. Tek bir anahtarla iki kapıyı da açabilirim. Aldım. Yavaş yavaş açıyorum. Gördüğünüz gibi kapatıyorum. Hızlı açtım. Hızlı kapattım. Aynı zamanda da iki anahtarla kapattım. Bunları da açamıyorum gördüğünüz gibi. Ama eğer ben buna 0 dersem, play dersem bu kapı kilitli olmaz. İstediğim gibi açıp kapatabilirim. Evet, videomuz bu kadardı. Duance koyma sebebim de şuydu. Ses sürekli bug'a girmesin. Sürekli basıp kapı bug'a girmesin diye Duance koydum. Duance pardon. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atarsanız sevinirim. İyi günler dilerim.